Elimde endüstriyel güç kaynağı var. Burada giriş bacağı var. Giriş bacağına voltaj gelmiyor gözüküyor. Belki geri besleme yaparak kısa devre veriyor. 277 ile 279 aynı. Birisi 13, birisi 18 watt. Tabi elimde iki tane daha var. Bunlar da arızalı. Şimdi bu direncin kontrolünü yapmak için aynı işi görecek bakır tel lehimleyeceğim. Peki bu sağlam mı değil mi? Şimdi onu gösteriyorum. Bakın. Şimdi bizim giriş bacağımız bu. Merhaba arkadaşlar. Elimde endüstriyel güç kaynağı var. Bu güç kaynağını kontrol ettiğimde tüm parçalar sağlam gözüküyor. Ancak burada gördüğünüz TN277P bekleme modu kontrolcüsü entegresi. Bu arızalı. Tahminim öyle. Çünkü giriş bacağına, burada giriş bacağı var. Giriş bacağına voltaj gelmiyor gözüküyor. Belki geri besleme yaparak kısa devre veriyor. Bu sebeple besleme modu çalışmıyor. 277 ile 279 aynı. Birisi 13, birisi 18 watt. Bu biraz daha iyi olanı. Tabi elimde iki tane daha var. Bunlar da arızalı. Bu iki tanesinin sorunu büyük. En kolayından başladım. Umarım bu güç kaynağını tamir ederiz. Yapısı farklı. Bu sarı kablolar 12 volt. Şu gri power good. Şu mor bekleme modu. Şu yeşil de start power on diye geçiyor. Diğer siyahlar eksi negatif. Aslında bu güç kaynağını bizim standart güç kaynağı ile değiştirip bu soketi standart güç kaynağına monte edip çalıştırabiliriz. Bizim standart PSO büyük olduğu için belki olmayabilir ama kablo uzaltılarak, yani uzun tutularak bu yapılabilir. Bunu kullanacağıma standart güç kaynağını kullanırım. Çünkü bunun bazı parçaları bulunmayabiliyor. Ama standart güç kaynağının her parçası var piyasada. Ben zaten bacakları sökme işlemini yaptım biraz. Bunu buradan söküp bu kontrolcüyü takalım. Parçayı söktüm, değiştirdim. Üzerindeki parça buydu. Kontrolcü entegresi. Bunu söktüm. Daha yüksek wattlı olan kontrolcü entegresini taktım. Şimdi bunu bir deneyelim. Şimdi ölçüm yapalım. Bakalım bize ne sonuç verecek. Bu kontrolcünün giriş bacağı, yani düşük voltaj giriş bacağı bu. Buradan buraya bir atlama direnci var. Resistör de olabilir. Yani sigorta vazifesi yapıyor aslında bu. Buradan geliyor. Burada bir direnç daha var. Buraya geçiyor. Burada da yine SM'de bir direnç vasıtasıyla buradaki kontrolcüyü besliyor. Bakalım şimdi. Yaklaşık 10 ila 20 volt arasında bir voltaj gelmesi gerekiyor. Buraya geliş var mı? Buraya geliş yok. Peki direncin giriş bacağına bakalım. Voltaj var. Burada yok. Yani burada bir sorun var. Arıza var. Normalinde bu dirençten tekrar ikinci bir dirence geçiş yapması lazımdı. Buradaki SM'li dirençten buradaki kontrolcüyü beslemesi gerekiyordu. Bilmiyorum, belki bu kontrolcü de yanık olabilir. Zaten bu yüzden söktüm. Eğer bu kontrolcü ile test etseydim diğer parçaları yakardım. Bu sebeple bu riski almadım. Şimdi buradaki direnç yanık gözüküyor. Sorunlu. Elektriği boşalttım. Bahsettiğim direnç burada. Şu direnç. Üzerinde herhangi bir iz yok. Şimdi bu direncin kontrolünü yapmak için aynı
işi görecek bakır tel lehimleyeceğim. Çünkü direnci takmaktansa kısa yol olarak daha çabuk, daha pratik, aynı işi yapacak, aynı görevi yapacak bakır tel kullanıyorum. Eğer burada başka kısa devre varsa önce bakır teli yakacak. Deneyelim. Voltaj gelmiyordu. Şimdi bakalım. Taktım. Evet, şimdi geliyor. Buraya da gelmesi lazım. Evet. Yani ben şu anda besleme modundan 5 volt çıkış almalıyım. Mor kabloya bakıyorum. Buradan 5 volt alabiliyor muyum bakalım. Evet, alıyorum. Bir de yeşil Power On kablosundan da alıyorum. Yani bu çalıştırmaya hazır. Buradan yeşil ile siyahı köprü yapacağım. Çalıştıracağım. Şu anda çalışması lazım. Bakalım 12 volt çıkışı alabiliyor muyum? Evet. Yani bu güç kaynağını tamir ettik şu anda. Ama buraya geçici bakır tel takmıştık. Bunu sökeceğiz. Aynı dirençten sağlam olan direnç takacağız. Bu yöntemi daha önceki videolarımda çok kereler gösterdim. Ama maalesef ilgi çekici olmadığı için ya da bu işlere meraklı toplumda fazla birey olmadığı için kimse soru sormamış ya da nasıl olduğunu sormamış. Genelde sadece iyi niyetli yorumlar var. Eyvallah. Yorumlara bir şey demiyorum. Bu da olmalı. Ama biraz da detay içerikli sorular sorarsanız ben de size cevap verebilirim. Soru sormayınca doğal olarak ben de size yaptığım şeyin detayını anlatmıyorum. Sadece gösteriyorum. Arızalı direncimiz bu. Herhangi bir iz görülmüyor üzerinde. Ama arızalı. Bu direncimiz hazır. Hemen bunu ölçelim. Evet. İstediğimiz direnç bu. Sigorta görevi yapacak. Görüyorsunuz. Bu güç kaynağının devresi aşırı tozlu. Temizliğini de yapalım bunun ki temiz olsun. İleride sorun çıkartmasın. Şimdi bunu toplayalım. Şimdi bunlar bana nereden geldi? Resmi bir otomobil servisinden bunlar bana ulaştı. Bilindik, tanıdık bir otomobil firmasının servisi. Bu güç kaynakları servislerde ustaların kullandığı dokunmatik panellerde, gömülü sistemlerde kullanılıyormuş. Aynısından piyasada yok. Satılmıyor. Takım olarak komple bilgisayar dahil, monitör dahil Al-10 dediğimiz sistem içerisinde bu bileşen var. Haliyle maliyet fazla olduğu için yani komple yeni almaktansa arızalı güç kaynağını değiştirmek maliyeti düşürecektir. Bu sebeple ülkemizden bir şekilde döviz çıkmasını engelledik. Ben öyle düşünüyorum. Ve bunu gönderen arkadaş da buna sebep oldu. Öyle diyelim. Bu düşünce iyi bir düşünce aslında. Şimdi bu tamam. Bunu hallettik. Bunu bir daha kontrol edelim. Bakalım voltaj alıyor muyuz? Sarı 12 volt, siyah eksi. Çalışıyor. Zaten düşük watt miktarı olan bir güç kaynağı. Ama içindeki tüm parçalar da Japon kondansatör. Onu gördüm. İşte bu hani bu sözüm ona 80 Plus sertifikası bu yüzden veriliyor. O 80 Plus bronz, işte silver, platinyum, titanyum, işte bunlar tahminim tabi. İçindeki devre yapısındaki Japon kondansatörlere bakılarak sertifika veriliyor. Size daha belki videolarda anlattım. Hani tüm kapasitörleri, kondansatörleri Japon yaparsanız ürünü yenilemiş olursunuz.
sıfır kadar kaliteli ürün elde etmiş olursunuz. Bunun da yapısına baktığımızda hep bunlar mesela şunlar Rubicon, şunlar Nippon blok kondansatör olacak. Bir de sökmüştüm burada blok kondansatörü bir tanesinin. Şu. Bu da neymiş? Bu da Rubicon'ın. Al. Yani tümü kaliteli parça. Hepsi 80 plus. Bunu anlatıyorum ama maalesef hep ucuz işçilik, ucuz parça, ucuz malzeme, böyle bir talep var. Bana göre bu sorun. Neyse. Şimdi bunların ne olacağını bilmiyorum ama bunların maliyeti bana fazla geldi. Çünkü mesela bunu açtım. Buradan kondansatörü söktüm. Buradaki besleme kontrolcüsü pek bulunmayan tipten. Ben bu parçayı bulsam da büyük bir ihtimalle bu ünitenin kendisinden daha pahalıya gelecektir. Ama bunun içinde bir çözümüm var. Onu daha sonra anlatacağım. Nasıl yapılacağını, ne yapmamız gerektiğini anlatacağım. Hani böyle otomobil servislerinde kullanılan cihazlarda bulunan güç kaynaklarında böyle sorunlar varsa bu içeriği seyrettikten sonra kendileri de yapabilir ya da kendileri de dönüştürebilir şeklinde bir içerik daha hazırlayacağım. Şimdi biz ne yaptık? Bu kontrolcüyü kontrol etmeden söktük. Yani risk almadık. Eğer bu kontrolcü üzerindeyken ben köprüleme yapıp yani o direnci değiştirip elektrik verseydim diğer parçaları da yakma ihtimali vardı diye düşünüp bakın böyle düşündüm. Bu bir tecrübe. Düşünerek olması gereken sağlam parçayı taktım. Peki bu parça arızalı mı yoksa sağlam mı? Hemen bakalım. Nasıl anlayacağız? Şimdi elimde TNY 279 serisi ya da 278, 276, 274 hepsi var bende. Bunlar bende bolca var. Bu TNY 277. Bu sağlam mı değil mi? Şimdi onu gösteriyorum. Bakın. Dikkatli takip edin. Yanındaki 279, bu 277. Yani benim buna taktığım parça daha kaliteli. Şimdi ölçelim. Bakın nasıl ölçtüğüme bakın. Arızayı yani bu parçanın arızalı olduğunu ya da olmadığını nasıl anladığıma dikkatli bakın. Şimdi elimde ölçü aleti var. Ölçü aletini diyot konumuna getirdim. Şimdi yapacağım şeye dikkat edin. Ya da ölçtüğüm şeye dikkat edin. Şimdi bizim giriş bacağımız bu. Yani videoyu geri sararsanız buradan giriş alıyor ama trafodan buradan giriş veriyor. Yani şöyle diyeyim. Bu görmüş olduğunuz küçük trafo var ya. Aslında girişi bu bacaktan alıyor. Bu trafodan frekans üretip bu bacağa aktarıyor. Olay bu. Şimdi peki normal şartlarda sağlamına bakalım. Giriş bacağı bu. Bunların hepsi GND bacağı. Tümü. Bakın hiçbir kısa devre ya da herhangi bir ölçü alamıyorum. Ya da diyot ölçüsü alamıyorum. Böyle tutarsam. Ama böyle tutarsam bakın bu şekilde hepsinden aynı değeri alıyorum. Bütün bacaklardan. Görüyor musunuz? Bu sağlam. Arızalı mı bu? Bakalım hemen. Bakın. Kısa devre. Hepsi kısa devre. Bu da kısa devre. Gördünüz mü? Ben bu parçayı takmadan arızalı mı değil mi? Bunu öğrenebiliyorum. Size bunu gösterdim ki hani hemen parça bulamayabilirsiniz. Önce böyle kontrolcüyü sökün. Bu şekilde giriş bacağını bu data sheet'ine bakarak giriş bacağını bulun. Giriş bacağından nötr yani eksi yani GND bacağıyla giriş bacağını kontrol edin. Eğer böylesi sorun yok. Bu şekilde değer alabiliyorsunuz. Ama böyle kısa devre alıyorsunuz işte bu yanıktır. Bu arızalıdır. O zaman
bu parçanın aynısını sipariş verebilirsiniz. Umarım bu anlattığım detay size fayda sağlamıştır. Aslında bu konularda anlatacağım o kadar çok şey var ki zaman sorunum var. Bundan dolayı peyderpey zamanla anlatabiliyorum. Her şeyi anlatamıyorum. Evet arkadaşlar, bunu da başardık. Bu kontrolcü çöp, onu söyleyeyim. Yani bunu kullanamazsınız. Bu çöp. Bunu takarsanız yakarsınız. Bu gidik. Allah'ın izniyle bu projeyi de tamamladık. Bu ve buna benzer değişik enteresan içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. Destek vermeyi de unutmayın. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.